İnsanlık tarihi boyunca hep daha hızlı olmayı hayal ettik. Tozlu yollarda at sırtında başladık, sonra buharın gücüyle motorları, ardından ses duvarını aşan jetler ve nihayetinde yıldızlara uzanan roketleri inşa ettik. Hız bizim için özgürlüktü. Ancak evrenin koyduğu, maddeden ve etten yapılmış her şey için aşılmaz bir sınır var. Yani ışık hızı. Biz bu hıza ulaşmayı mutlak bir zafer, yıldızlara dokunmanın tek anahtarı sanıyorduk. Oysa ki ışık hızı ulaşıldığında sizi bir kahraman değil, zamanın dokusunun dışına itilmiş bir hayalet yapar. Bugün en büyük hayalimizin nasıl en karanlık kabusumuza dönüştüğünü konuşacağız. Işık hızına yaklaştığınızda sadece mekanda yol almazsınız. Sevdiklerinizin mezarlarının üzerinden, koca medeniyetlerin küllerinin içinden geçersiniz. Işık hızı bir yolculuk aracı değil, sizi kendi türünüzden koparan tek kişilik süper teknolojik bir tabuttur. Neden tabut diyoruz? Çünkü Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı bize evrenin en soğuk ve en acımasız gerçeğini fısıldıyor. Zaman mutlak değildir. Siz ışık hızının %99.9'una ulaştığınızda geminizin içindeki saatler sizin biyolojinize uyumlu olarak her zamanki gibi işler. Bir kahve içmeniz hala 5 dakikadır ama dışarıda siz o kahveyi bitirene kadar dünyada aylar, hatta mevsimler geçer. Proxima Centauri'ye gidip gelmek sizin için birkaç yıllık bir serüven gibi görünebilir. Ancak dünyaya geri döndüğünüzde sizi karşılayacak bir ev bulamayacaksınız. Sizin için geçen birkaç yıl, geride bıraktığınız dünya için yüzyıllar demektir. Tanıdığınız herkesin öldüğü, dillerin tanınmaz hale geldiği, hatta belki de insanlığın kendi sonunu getirdiği yabancı bir gezegene inmek. İşte yalnızlık denklemi tam bu noktada, o ilk adımda başlar. Siz artık bir kaşif değil, kendi zamanından sürgün edilmiş bir antik kalıntısınız. Bu geminin içindeki o tek adamın ruhuna hapsolalım. Etrafınız en ileri teknolojiyle çevrili. Sonsuz enerji, kusursuz bir yaşam destek ünitesi ve belki de size yoldaşlık eden bir yapay zeka. Ama pencereden dışarı baktığınızda gördüğünüz şey bir manzara değil, evrenin bir bozulmasıdır. Işık hızı etkileri nedeniyle yıldızlar önünüzde bir noktada toplanır ve renkler kör edici bir maviye kayar. Evren size arkasını dönmüştür. Gemi içindeki o mutlak sessizlik, motorların o hiç bitmeyen monoton uğultusuyla birleştiğinde zihniniz size oyunlar oynamaya başlar. Siz hızlandıkça evrenle olan bağınız sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da kopar. Artık bir yaşayan değil, zamanın dokusunda bir hata, evrenin sisteminde bir glitchsiniz. Siz akarken evren donmuştur. Evren akarken siz hapsolmuşsunuzdur. Dünya ile bağınızı koparan sadece zamanın acımasızlığı değildir. Asıl cellat mesafedir. Işık hızıyla giderken bile arkada bıraktığınız merkeze bir merhaba mesajı gönderemezsiniz. O mesajın ulaşması ve cevabın gelmesi koca bir ömür sürebilir. Bir süre sonra o sessizlik kalıcı hale gelir. Cevap gelmemeye başlar. Ya bir teknik arıza olmuştur ya da evde size cevap verecek kimse kalmamıştır. O noktada asıl gerçeği anlarsınız. Siz sadece bir astronot değil, siz tüm insanlık tarihinden, tüm hatıralardan sürgün edilmiş tek bir fertsiniz. Geminin kütüphanesindeki dijital veriler artık yaşayan bir kültüre değil, bir müzeye aittir. Kendi türünüzün henüz hayattayken fosil haline geldiğiniz o an, yalnızlık denkleminin en ağır, en sarsıcı sonucudur. Yıldızlara ulaştınız ama her şeyi kaybettiniz. Işık hızına yaklaştıkça geminizin pencereleri artık evrene açılan bir kapı değil, geçmişe bakan bir aynadır. Arkanızda bıraktığınız dünya, sizden uzaklaşan ışık hüzmeleriyle birlikte donar ve silinir. Artık sadece şimdi de değil, ebedi bir hiçlikte süzülüyorsunuz. Geminizin yapay zekası size en rasyonel verileri sunarken sizin zihninizin mantığının bittiği yerde vicdanın o sağır edici sesiyle karşılaşılır. Neden oradayız? Bir keşif mi yoksa bir kaçış mı? Yıldızlara ulaşmak için ödediğiniz bedel insanlığınızın ta kendisi miydi? Işık hızı sizi tanrılaştırmaz. Aksine evrenin devasa çarkları arasında sıkışmış, hiçbir yere ait olmayan bir gölgeye dönüştürür. Siz hızlandıkça vicdanınız ağırlaşır. Çünkü her geçen saniye geri dönebileceğiniz bir geçmişin tamamen silindiği anlamına gelir. Hedeflediğiniz yıldız sistemine vardığınızda geminizin kapıları açılır ama sizi bekleyen bir karşılama töreni, bir telsiz anonsu ya da bir insan nefesi yoktur. Vardığınız yer sadece yeni bir yalnızlık coğrafyasıdır. Gökyüzündeki takım yıldızları bile değişmiş, bildiğiniz tüm haritalar hükmünü yitirmiştir. Siz milyarlarca ışık yılı genişliğindeki bu devasa okyanusta karaya çıkmış ama konuşacak kimsesi kalmamış bir kazazedesiniz. Işık hızı bize evreni vaat etmişti ama karşılığında bizden her şeyi, her anıyı ve her bağı aldı. Artık elimizde sadece sonsuz bir enerji, ölümsüz bir gemi ve içinde kimsenin yaşamadığı bir gelecek var. Siz artık
yıldızların efendisi değil, ışık hızındaki o teknolojik tabutun sonsuz nöbetçisisiniz. Belki de evrenin bize koyduğu o hız sınırı bir engel değil, bir korumaydı. Bizi birbirimize bağlayan, bizi insan yapan o kırılgan zaman algısını korumak için çekilmiş kutsal bir setti. Biz o seti yıktık ve karşılığında yıldızları kazandık ama kendimizi kaybettik. Işık hızındaki bu tabutun içinde sadece zaman ve mekan bükülmez. İnsanın kendi doğası da kırılır. Yanınızda taşıdığınız o dondurulmuş embriyolar, binlerce yıllık insanlık bilgisini içeren dijital kütüphaneler ve kusursuz genetik haritalar. Hepsi birer vaat gibi görünüyor. Ancak bir türün devamlılığı sadece laboratuvar tüplerine veya kod dizilerine sığmaz. İnsanlık kolektif bir hafıza, dokunma ve bir arada olma eylemindedir. Siz geminin steril koridorlarında yürürken türünüzün son temsilcisi olduğunuzu fark edersiniz. Eğer gittiğiniz o yerde yeni bir medeniyet kuracaksanız o çocuklar babalarının hangi zamandan geldiğini, hangi dilleri konuştuğunu asla gerçekten anlamayacaklar. Sizin için dün olan şey onlar için 1000 yıllık bir mitoloji olacak. Işık hızı sizi sadece sevdiklerinizden değil, kendi çocuklarınızın dünyasından da sürgün eder. Siz kendi yarattığınız yeni insanlığın içinde bile bir yabancı madde olarak kalacaksınız. Evrenin bu ıssız köşesinde ekeceğiniz tohumlar yeşerse bile siz o ağacın gölgesinde asla dinlenemeyeceksiniz. Fizik yasaları sadece zamanı yavaşlatmaz, aynı zamanda her şeyi yavaş bir çürümeye mahkum eder. Işık hızına yakın seyrederken geminizin gövdesine çarpan bir hidrojen atomu nükleer bir mermi etkisi yaratır. Geminin zırhı bu kozmik bombardımana direnirken çıkan o metalik inleme aslında evrenin size bir uyarısıdır. Buraya ait değilsin. Siz içeride yaşlanmadığınızı sanarken geminiz yaşlanır, parçalar aşınır, devreler yorulur. Siz ışık hızının o sahte ölümsüzlüğüne sığınmışken dışarıdaki evren entropinin kollarında yavaş yavaş soğumaktadır. Belki de hedeflediğiniz o yıldız siz oraya varana kadar çoktan bir süpernovaya dönüşmüş veya sönüp gitmiş olacak. Işık hızı size evreni bir an gibi sunar ama vardığınızda bulacağınız şey sadece kozmik küller olabilir. Bu evrenin en büyük kumarıdır. En hızlı giden aslında en çok şeyi kaçırandır. Siz mutlak hıza ulaştığınızda evren size sunacak her şeyi kalmadığını sessizce fısıldar. Bir düşünün, dünya üzerinde adınıza dikilmiş anıtlar, tarih kitaplarına geçmiş isminiz, belgesellere konu olan o cesur yolculuğunuz, hepsi siz gemideki ilk uykunuzu uyurken silindi. Dijital veriler bozuldu. Manyetik depolama alanları toz oldu. Diller değişti ve sizin kahramanlık hikayeniz çoktan unutulmuş bir antik çağ masalına dönüştü. Işık hızındaki tabutun içinde hala o eski dünyanın gururunu taşıyorsunuz. Üniformanızdaki o bayrak artık hiçbir devleti temsil etmiyor. Göğsünüzdeki o isim artık hiç kimse tarafından telaffuz edilmiyor. Siz tarihin akışından koparılmış bir sayfasınız ve o sayfa rüzgarda çoktan kayboldu. Gerçek yalnızlık kimsenin sizi beklemiyor olması değil, hiç kimsenin sizin var olduğunuzu bile hatırlamıyor olmasıdır. Işık hızı sizi evrenin en büyük hiç kimsesine dönüştürür. Şimdi karanlığa bakın. Orada bir yerlerde ışık hızında giden bir tabutun içinde evrenin en zengin ama en yalnız adamı süzülüyor olabilir. Ve o adam her şeye sahip olmasına rağmen sadece bir dakikalık o eski zamanı geri alabilmek için tüm yıldızlarını feda etmeye hazır. Çünkü gerçek hız varmak değil, dönebilecek bir yerinin olmasıdır.